Merhaba arkadaşlar, ben Doğukan Nergis. Uzun süredir eBay Dropshipping ile ilgileniyorum. Beni tanıyanlarınız vardır. Uzun süredir hem Facebook grubu olsun hem kendim açmış olduğum Telegram grubu olsun. Ücretsiz birçok arkadaşa yardım ettim. Ya YouTube'da yaklaşık bir senedir video atmıyorum. Bunun nedeni kendi ticaretime yoğunlaşmış olmam. Bana sürekli gelen eBay Dropshipping nasıl yaparız, nasıl başlarız? Temel ve orta düzey bir video çekmek istedim. Eğer dediğim gibi ilgi gelirse bunun devamı olarak ileri seviye bir video çekmek istiyorum. Biliyorsunuz YouTube'da birçok video var bununla alakalı. Kendim güncel olarak 7-8 tane yazılımla birlikte mağazaya sahibim. Bu yüzden kendimde uyguladığım stratejileri bu tek videoda eğitim tadında sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izlerken kesinlikle atlamayın. Yapacağınız en küçük hata hesabınızın kapatılmasına yol açacaktır ve eBay'de şöyle bir şey var. Hesabınız kapatılırsa bu hesap kapatıldıktan sonra bu bilgilerle tekrar giriş yapamıyorsunuz. Bu yüzden çok dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Bu videoda bütün inceliklerini birazdan söyleyeceğim. Ya biliyorsunuz ki eBay 2021 ile beraber PayPal kalktı ve bunun yerine bizim için daha kolay olan Payoneer eklendi. Bu videoda bunu nasıl açabileceğinizi de göstereceğim. Ödemeyi nasıl alabilirsiniz? Hepsini bu videoda bulacaksınız. Hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar bana en çok gelen soru hangi ülkede satış yapmaya başlamalıyım? Bu tamamen sizin zevklerinize ve nereyi kendinize yakın hissettiğinize bağlı olarak değişir. Ya benim bence Amerika'da yapmak daha iyi ama birçok ülke var. Bunları birazdan göstereceğim. Farklarını söyleyeyim. Bu farklardan sonra siz nerede satış yapacağınıza karar verin. Şimdi 3 tane site açtım burada. Birincisi Amerika olacak şekilde. Amerika'da satış yapmak istiyorsanız ebay.com üzerinden kayıt olacağız. Eğer İngiltere'de yapmak istiyorsanız ebayco.uk adresinden kayıt olacağız. Almanya'da yapmak istiyorsanız ebay.de. Ya diğer bütün ülkelerde aynı şekilde bu noktadan sonraki bizim ülkeyi temsil ediyor. Şimdi farklarına gelecek olursak ebay.com yani Amerika'ya bir bakalım. Şimdi burada rekabet çoktur ve Amerika pazarında biliyorsunuz ki Amazon daha çok kullanılıyor. eBay'den başka platform kullanmayan insanlar da var. Çünkü bu eBay platformu 1999 yılında açıldı. Gerçekten eski bir site. Bu yüzden herkesin satış yapmaya çalıştığı yer genellikle Amerika oluyor. Yani bunu söyleyebilirim. eBay UK'ye gelecek olursak İngiltere tarafında eBay Amazon'dan daha fazla kullanılıyor. Buna bağlı olarak tabii ki rekabet daha az Amerika'ya göre. 2021 ile beraber şöyle bir sıkıntı çıktı karşımıza. İngiltere dışındaki insanlar devlete %20 VAT veriyor. Şuradan örnek verecek olursam diyelim bu 10 dolarlık bir ürün. Siz bunu 10 dolara koyduktan sonra üzerine %20 VAT ekleniyor. Yani bu müşterinin karşısına 10 dolar değil de 12 dolar olarak gözüküyor. 10 dolarlık ürünün üzerine eklenen 2 dolar devlete gidiyor. Yani o size gelmiyor. Bu yüzden rekabet zorlaşabiliyor. Tabii bunu üstesinden gelebilirsiniz. Nasıl? Çok düşük fiyatlara İngiltere'de şirket açabiliyorsunuz. Ama ben hani bireysel başlayayım, daha sonra şirkete döndürüm diyorsanız İngiltere'yi de tercih edebilirsiniz. Almanya tarafına gelecek olursak orada da yanlış hatırlamıyorsam %20 aynı muhabbet var. Burada Almanya'da ben satış yapmıyorum. Satış yapan arkadaşlarım var ama ya söyledikleri şey bu vergi için Türkiye'den bir şeyler alınabiliyor. Onları da bir araştırabilirsiniz. Yani bu videoda daha çok ebay.com ve eBay UK üzerinden gideceğiz. Bu platformlarda bu söylediklerim aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Amerika tarafında international fee var. Ya bu da %1,5 civarı falan. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tamamen platform seçimi size kalmış. Birazdan kayıt olurkenki söyleyeceğim şeyler hepsinde aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hangi platformda satacağınıza karar verdikten sonra o platformun uzantısı üzerinden kayıt olalım. Daha sonra önümüze engeller çıkmasın.
Buna çok dikkat edin. Karışıklık olabiliyor. Daha önce birçok insanın başına geldi. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi eBay kayıt olma aşamasına geçelim. Bu yukarıdan register yazısına basıyoruz. Daha önce hesabınız olabilir. Yani o hesapla da devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bu söylediğim bilgiler yeni hesaplar için ve daha önce bu bilgisayarda, bu internette ve bu bilgilerle kesinlikle suspend olmamış olmanız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Çünkü eğer daha önce bu internetle suspend olduysanız şu an açacağınız bütün hesaplar suspend olacak. Suspend olan, kapatılan hesaplardaki bilgilerle, numaralarla, maillerle, adreslerle, internetle, bilgisayarla kesinlikle hesap açmamamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. O yüzden bu söylediklerim çok önemli. İleride satış yapabilmeniz için. Şimdi bu ekranda karşımıza 2 tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi bireysel hesap, diğeri şirket hesabı. Business hesabı Türkiye'de şirketiniz olabilir. Benim önerim satışı nerede yapıyorsanız o ülkeden şirket açmanız. Çünkü vergisel konusu falan çok sıkıntı olabiliyor. Örnek olarak benim Amerika'da şirketim var. Onunla kayıt oldum. Satın alsam bile bir ürünü daha sonra vergisini düşebiliyorum. Yani eyalet vergisi var Amerika'da. Her eyalette farklı vergiler var. Ortalama %8 alınıyor. Biz hem alırken hem satarken bir vergi ödemiş oluyoruz. Bunun için benim Amerika'daki şirketim bu vergiyi vermememi sağlıyor. Bu sonraki aşamalarda anlatacağım konu. Şu anlık personal account'la devam edelim. Burada adımızı yazacağız. Ben şu an başka birisinin üzerine hesap açacağım. Bu bilgisayarda hiçbir şekilde daha önce hesap açılmamıştı. Burada soyadımızı giriyoruz. Burada şuna dikkat edin. Türkçe harfler kullanmayın. Örnek olarak Ömer olarak girdim. İşte I, Ö, Ü, bunlara dikkat edelim. Burada mail adresinizi yazmanız lazım. Genelde burada Gmail kullanırsanız bizim için daha iyi olur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. eBay için ekstra bir mail açın. İleride satış yaptıkça size birçok mail gelecek satış yaptığınıza dair. Yani karışıklık olabilir. O yüzden benim size önerim yeni bir maille buraya yazmanız ve devam etmeniz. Burada bilgiler çıktı zaten. Ben dolduruyorum. Şifreyi de dolduralım. Daha sonra buradan Create Account'a basıyoruz. Evet arkadaşlar, hesabımıza giriş yaptık. Sizi bu ekran karşılıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Şu an biz satıcı hesabımı açtık, alıcı hesabımı açtık. Tüm hesaplar alıcı hesabı olarak açılıyor. Daha sonra biz bunu satıcı hesabına çevirebiliyoruz. En az bir hafta bizim satıcı hesabına çevirmeden alıcı hesabıyla çerez toplamamız gerekiyor. Çerez nasıl toplanır onu geleyim. Şimdi buradan mesela basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 30 tane çerez kullanımda diyor. Ya mesela şu an bize ana sayfada gösteriyor. Şimdi ben buna giriyorum. Bakıyorum ürüne. Ondan sonra bunu yanda açıyorum. Bunu watch liste alıyorum. Bu şekilde geziyorum. Şöyle. Yani tamamen yapacağımız tek şey eBay platformunda gezmek ve eBay'e güven vermek. Şöyle bir şey var. Hem Amazon tarafında hem eBay tarafında insanlar hesap açıyor. Bot hesaplar, yani random hesaplar açıp direkt kayıt olup satışa başlıyorlar. eBay'de bunun önüne geçmek için gerçek bir satıcı olup olmadığını test ediyor. İlk 3 ay bu söyleyeceklerim çok önemli. İlk 3 ay eBay gerçekten sizin ensenizde geziyor diyebilirim. Aslında İstedikleri şey çok basit. Siz yeni başlıyorsunuz ve yeni başlayan biri gibi hareket etmeniz lazım. Yani hızlı ilerlerseniz suspend etmez, doğrulamaya sokar. Doğrulamayı geçersiniz, başka bir şey olur. Kısıtlanır hesabınız. Bunlarla uğraşmamak için bir hafta her gün yaklaşık 1 saat bu şekilde gezinmemiz lazım. Tabii ki biz ne yapacağız? Boş gezinmeyeceğiz. Buradan dropshipping yapacağımız için o ürünleri araştırabiliriz. Neler satıyor ona bakabiliriz. Burada kategoriler var. Mesela şu an Q4'e giriyoruz. Ne ürünleri satar? Örnek olarak Halloween ürünlerine bakabilirsiniz. Cadılar Bayramı Ekim'in sonunda. Yani tamamen bu şekilde gezmemiz lazım. Bunu açıyorum. Ondan sonra Add to Watch List diyorum. Tabii ki buradan rengini seçmeniz lazım ekleyebilmek için. Şimdi mesela bak, yanlışlıkla Buy It Now'a bastım. Sizde de bu şekilde adres gelecek. Bizim bunu şu an doldurmamıza gerek yok. Çünkü Payoneer hesabı açacağımız için oradaki bilgiler tamamen buraya gelecek. Yani biz ekstra burada bilgileri yazdıktan sonra Payoneer'den yanlışlıklar falan olmasını istemediğimiz için biz burayı, yani bu sayfa açılsa bile geri gelin, tekrar devam et. Yani o sekmenin çıkması iyi oldu. Daha önce birçok kişi bu sorunlarla karşılaştığı için aşinayız. Şimdi biz hiçbir bilgi eBay'e vermedik. Yani hatta buraya tıklarsanız isminizi görürsünüz. Bu mağaza ismi sonradan değiştirilebiliyor. Onunla bir sıkıntı yok. Burada ayarlar var. Şimdi ben ayarlara geleceğim. Hiçbir bilgi girmedik. Bu ismimize tıkladıktan sonra burada mağaza ismimiz
görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu daha sonra değiştirebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Bu account settings'e tıklayabilmek için size az önce söylediğim adresi girmiş olmanız gerekiyor. O yüzden biz şu an tıklayamıyoruz buna. Şimdi bu bir haftayı hem söylediğim gibi ürün araştırarak devam etmemiz lazım, hem de halletmemiz lazım. Yani bir işi yaparken diğer işi de yaparsak hızlıca hesaplarımızı onaylanır. eBay'de nerede satış yaparsanız yapın, Türkiye adresinizle satış yapıyorsanız ki hepimiz öyle yapıyoruz, Payoneer'le ödeme alıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar Payoneer'e kayıt olmamız gerekiyor. Daha sonra bu elimizdeki Payoneer bankasıyla bize ödeme geliyor ve biz bu parayı kartımıza çekebiliyoruz. %2 komisyonla. Şimdi açıklamalar kısmında size bir link vermiş olacağım. Bu linkten kayıt olursanız $1000 Payoneer hesabınıza para gelirse $25 size geri ödemiş oluyorlar. O yüzden videonun altındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi ben o linki kopyaladığımı varsayıyorum. Şu linkleri de kapatalım arkadaşlar. Buradan linki aldıktan sonra sağ yukarıdan Get Started'a basıyoruz. Bu sayfada bize ne iş yaptığımızı soruyor. Bunlar çok önemli değil ama gördüğünüz gibi burada dropshipper var ama burada kendi web store'un olursa bunu seçersiniz. Biz online seller marketplace'te yani eBay üzerinden yaptığımız için buna tıklıyoruz. Burada işimizin büyüklüğünü soruyor. Biz satışa yeni başladığımız için bunu seçiyoruz. Buradan register'a tıklayabilirsiniz. Bu sayfa açıldıktan sonra bize iki tane opsiyon veriyor. Birincisi bireysel hesap, ikincisi şirket hesabı. Bunu tabii ki kendinize göre dolduracaksınız. eBay'e kayıt olurken söylediğim gibi adınızda Türkçe olmamasına dikkat edin. Burayı dolduruyoruz. İsim. Kimliğinizde nasıl yazıyorsa o şekilde dolduracaksınız burayı. Tabii ki i harfine falan dikkat edin. Burayı dolduruyorum ben şimdi. Burada mailimizi tekrar yazıyoruz. Buradan doğum tarihimizi girelim. Doğum tarihimizi girdik. Şimdi altındaki kodu gireceğiz. Next diyoruz. Burada adresimizi soruyor. Burada da söylediğim gibi İngilizce harflere dikkat edelim. Örnek olarak hani benim Kemal Paşa Mahallesi ise Kemal Pasa yazmamız gerekiyor. Şimdi buraya adresimizi girelim. Eğer uzun diyorsa alta da geçebilirsiniz. Şimdi bu adresi ben bir düzenleyeyim. Mesela Gündoğdu olduğu için tabi siz burayı göremiyorsunuz. Burada zaten kendisi düzeltmemi istiyor. Noktalama işaretlerinde de 2 noktaya falan izin vermiyor. Ona da dikkat edelim. En son buraya da telefon numaramızı yazıyoruz. Alan kodunu yazacak şekilde. Buradan devam ediyoruz. Bir sonraki aşamada burada şifre ve güvenlik kodu oluşturmamızı istiyor. Burada şifreyi giriyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Daha önce sizin Payoneer hesabınız varsa ikinci Payoneer hesabı açmayın. Buna dikkat edin. Diğer Payoneer hesabınızda suspend olur. Açması çok güç oluyor. Şimdi buradan bir güvenlik kodu belirlemeniz lazım. Burada ID details dediği bizim TC numaramız. Buradan kodu yazıyorum. Geçiyorum. Bu son aşamada bize banka bilgisi eklememizi istiyor. Türkiye kartınızı ekleyebilirsiniz. Bunun para birimi tamamen size kalmış. Türk lirası ise Türk lirası ekleyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Herhangi bir kendinize ait banka bilgisi eklemeniz gerekiyor. Buraya TC kimlik numaramızı giriyoruz. Şimdi ben buraya bankamızı seçiyoruz. Burayı kabul ediyoruz ve Submit'e basıyoruz. Şimdi Submit'e bastıktan sonra bizim hesabımızı şu an inceliyorlar. Bu incelenirken lütfen hesabınıza giriş yapmaya çalışmayın. Hesabınızı bloke edebiliyorlar. Bu aşama kapandıktan sonra size bir verdiğiniz mail adresine inceleyip geri dönüş sağlıyorlar. Şimdi bu hesabı açtıktan sonra bunun ödemelerinden bahsedeyim size. Payoneer kesintisi %2 oluyor. Payoneer'inize ödeme geldikten sonra bunu Türkiye'ye çekmek isterseniz %2 bir fee ödüyorsunuz. Bunu ödedikten sonra hesabınıza o şekilde para yatmış oluyor. Minimum kartınıza çekim limiti $50 ve herhangi başka bir kesintisi yok Payoneer'ın. Bir de şu var. Eğer Payoneer kart almak istiyorsanız bunun bir aidatı var. Yıllık $30 civarı. Biz dropshipping yapacağız. Hani daha fazla fee ödemek istemiyorsanız bunu alabilirsiniz. $30 verdikten sonra hani parayı oradan oraya at, oradan kesinti yap, o şekilde ödemeleri geç. Yapmadan Payoneer kartıyla ödeme alabilirsiniz. Onda hatta şöyle bir kartı var. Şöyle göstereyim.
Bu şekilde evinize geliyor bir haftada. Eskiden 2 yıl ücretsizdi. Sonra 2 yıl bir $30 aidat çekiliyordu. Şimdi söylettikten sonra bir hafta sonra $30 verdim. Bu kart benim ne işime yarıyor? Ben bu kartla beraber eBay'de gelen siparişlerimi geçebiliyorum. O da şu şekilde. Şimdi bu aracı bir banka olduğu için bundaki parayı içeride dururken kullanamıyorsunuz. Yani alışveriş yapamıyorsunuz. Ancak kendi bankanıza çekebilirsiniz. Biz de buradaki duran parayı direkt banka hesabına çekip oradan bir sipariş geçmemiz gerekiyor. O yüzden Payoneer kartı işler ilerledikten sonra alabilirsiniz. Daha az kesintiye uğrar. Bir de şunu ekleyeyim. eBay'de ilk siparişlerinizi ödeme geldiği gibi alamıyorsunuz. Bu para bir hold'da duruyor. Yani bekletiliyor güvenlikten dolayı. İlk aylar, ilk siparişler bunun süresi uzayabilir. Yani müşteriye gittikten sonra para size yatıyor. 2 haftayı bulabiliyor. Bu 2 haftalık süreci iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü hani bazı arkadaşlar kaç dolarla başlamalıyım bu işe diye soruyorlar. Bu tamamen sizin koyduğunuz ürünün hacmine bağlı. Şimdi 2 haftalık süreçte kaç tane sipariş geliyor onu ayarlamanız lazım. Biz yeni hesaplarda genelde 10 ile $30 arası ürün koyuyoruz. Yani bu ne demek? 2 haftalık süre için bana $10 üründen 10 tane sipariş gelse benim cebimde olması gereken ücret $100. Ama diyelim $30'lık bir ürün koyuyorum. 2 haftada 10 sipariş geldi. Cebimde $300 bir param olması gerekiyor. Yani tamamen sizin koyacağınız ürüne bağlı olarak bu değişiyor. 2 haftayı atlattıktan sonra zaten bu para size yatıyor. O parayla tekrar döndürebilirsiniz. Tabi bu siparişler arttıktan sonra içeride döndüreceğiniz paranın da hacmi artması gerekiyor. Şimdi bu Payoneer hesabımızdan bize bir mail gelecek. Payoneer'dan bize şöyle bir mail gelecek. Hatta Türkçe'ye çevirelim. Bunlar sizin Payoneer hesabınızı inceleyecek. İnceledikten sonra kullanılabilir hale gelecek. Yani biz hem çerezi aynı anda hallediyoruz hem de Payoneer hesabımızı açıyoruz, onaylıyoruz ki direkt bir haftanın sonunda ikinci el ürünümüzü yükleyebilelim. Evet arkadaşlar, az önce Payoneer hesabımız onaylandı. Gördüğünüz gibi artık oturum açabiliyoruz. Payoneer hesabımız onaylandıktan sonra güvenlikleri yapmamız gerekiyor. Burada işte bize bunları cevaplandıktan sonra Payoneer hesabımız hazır hale gelmiş olacak. Arkadaşlar Payoneer hesabımızı doğrulattıktan sonra bir hafta geçtiğini varsayıyorum. Çerezimizi topladık. Payoneer hesabımızı aktif hale getirdik. Şimdi ne yapacağız ona gelelim. Sağ yukarıdan Sell kısmına veya My eBay deyip Selling kısmına gelip ilk önce hesabımızı satıcı hesabına getireceğiz. Selling derseniz Seller App'tan açmış olursunuz. Bunda ürün yüklemenize gerek yoktur. Veya Sell kısmına basarsanız burada zaten ürün yükleyeceğimiz için bizimki satıcı hesabına geçmiş oluyor. Tabii ki satıcı hesabına geçtikten sonra alışveriş de yapabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi Google'dan Seller Hub'da eBay Seller Hub yazarak da buradan da giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim alıcı hesabı olduğu için Start Using Seller Hub dersek satıcı hesabına dönmüş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an bu sayfada bizim tüm her şeyi görebileceğimiz yer burası. Burada satışlarımızı göreceğiz. Burada gelen satışlarımızı, birçok şeyi burada görüntülüyoruz. Şimdi biz ikinci el ürün yükleyeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? eBay yeni hesapları kısıtlandırma getirebiliyor. Bu nasıl oluyor? Örnek olarak işte sizden doğrulama için birçok belge istiyor veya kısıtlıyor, işte yavaşlatıyor. Yani önünüze engel çıkartabiliyor. Biz bunun önüne geçebilmek için evimizde olan herhangi bir ürünü yükleyeceğiz. Yani bu kullanılmış bir ürün olacak. Zaten birazdan nasıl yükleyeceğimize geleceğim. Ama kısa mantık olarak biz bu yüzden ikinci el ürün yüklüyoruz. eBay bize herhangi bir şey dediği zaman biz yeni bir satıcıyız ama evimdeki ikinci el bir ürünü yükledim diyebiliyoruz. Yani Amazon veya diğer platformlardan farkı biraz bu diyebiliriz. Şimdi ikinci el ürünümü yüklemek için sağ yukarıdan Sell kısmına basacağım. Burada ikinci el ürünümüzün başlığını yazabiliriz. İkinci el ürünü yüklerken şunlara dikkat edin. Evinizde olan, markasız olan bir ürün olsun. Örnek olarak etrafımda ne var? Ona bir bakayım.
Şöyle alayım arkadaşlar. Örnek olarak ben bu ürünü koyabilirim. Herhangi bir üzerinde markası yok. İkinci el koymaya uygun. Yani ikinci el ürün yüklerken lütfen kitap tarzı ürünler koymayalım. Mesela şurada elimdeki ürünlerden göstermek istiyorum. Örnek olarak ses bombası, bu koymamamız gerekiyor. Üstünde gördüğünüz gibi markası var. Siz de bu tarz evinizde olan herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben şimdi bunun fotoğraflarını çektiğimi varsayıyorum ve buna özel bir başlık koyacağım. Şimdi ben buraya başlık salladım. Buradan kategorimizi seçmemiz lazım. Değilse bile get started deyin. Bununla bir sorun olmaz. Get started diyelim. Şimdi buna dikkat edin arkadaşlar. İkinci el ürün yüklerken ve sıfır ürünü yüklerken buradaki size birçok bu ürünü mü satıyorsun diyebilir. Biz bunları kesinlikle buradan seçmiyoruz. En aşağı iniyorum. Buradan continue without seçeneğine basıyorum. Şimdi bunun hepsini doldurmanıza gerek yok. İkinci el ürün olduğu için çok profesyonel gözükmemesi gerekiyor. 80 karaktere kadar kullanabiliyoruz. Şuna dikkat edin. Yani yanlışlıkla bunları seçersiniz. Bunlar size fee ödetir veya subtitle var. Bunu öderseniz 1.77 gördüğünüz gibi. Buralara bir şey yazmayın ya da şu seçeneği seçmeyin. Şimdi burada kategorimiz var. Ben bu Home Garden tarafından gireceğim. Şimdi burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor ikinci el ürün yüklerken. Gördüğünüz gibi yanında kırmızı olan şeyleri zorunlu, yani bunları doldurmadan bizim ürünümüzü yüklememize izin vermiyor. Bazen bu kodu da girmemiz isteniyor. Bu barkodtur. Yani bunu da girmek istemiyorsanız, yani zorunlu size kılıyorsa does not apply yazabilirsiniz. Şimdi condition tabii ki bu kullanılmış olduğu için ben bunu kullanılmış olarak buradan bize diyor ki nasıl ürün, yani durumu nasıl, like new, yeni gibi diyorum. Buradan fotoğraf ekleyeceğiz. Buradan fotoğrafları seçiyorum. Karışık yüklenecektir. O yüzden yerlerini değiştirebilirsiniz. Tamamen kendi koyduğunuz ürünler olsun lütfen. İnternetten fotoğraf almayın. Çünkü eBay bunu fark edebiliyor. Şimdi burada marka kısmına geliyoruz. Bunu kesinlikle unbranded olarak girmemiz lazım. Ben buradan type seçebilirsiniz. Bunların hepsini girmenize gerek yok. Mesela modern cam diyorum. Buradan şu an tamamen sallıyorum. Nasıl olsa satın alınmayacağı için. Ya o mantıkla koymuyoruz zaten bu ürünleri. Burada item description kısmı zaten zorunlu. Hani bir şey girmeniz gerekiyor. Burada ben başlığı kopyalıyorum. Kendim hep böyle yaparım. Alıyorum bu şekilde. Buraya bir şeyler yazabilirsiniz. Çok önemli değil bu yazdığınız şeyler. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bu format ilk başlangıçta sizde bu şekilde gelecektir. Ama biz bunu her zaman fixed price olarak gireceğiz. Burada zaten bize burayı seçmenize gerek yok. İptal edene kadar bu fiyattan fiyatlanacak diyor. Diğerini seçersek açık arttırma usulü satış yapıyor. Biz onu istemiyoruz. Şimdi burada dolar bazında bir fiyat gireceğiz. Biz yeni bir hesap olduğumuz için başlangıçta 3 limit hakkımız var. Yani 3 tane ürün koyabiliyoruz. Bir de bazı hesaplarda 100, bazı hesaplarda 200 dolarlık bir toplam koyma limiti veriyor. Bu zamanla aşılıyor. O yüzden bu değerler arasında bir şey girelim. Çoğu kişinin yaptığı bir hata var. Limitim var ama ben koyamadım ürünü tarzı insanlar soru soruyor. Çünkü şundan dolayı. Şimdi buraya eğer virgül yazıp buraya böyle virgülden sonra sayı yazarsanız eBay bunu 5078 dolar olarak varsayıyor. Bu yüzden biz bunu virgülle değil noktayla ayırırsak 50.78 yani 78 cent 50 dolar şeklinde koyabiliriz. Buna dikkat edin. Limitiniz olmadığı için koymanıza izin vermeyecektir. Burada quantity, yani bu ürün kaç tane var? Biz ikinci el bir ürün yüklediğimiz için bir tane diyorum. Payment option kısmı var. Buradaki bu kutucuğu seçerseniz sizden satın aldıktan sonra ödeme yapması zorunlu. Eğer siz bunu seçmezseniz insan satın aldı olarak görürsünüz ama aslında satın almamıştır. Bunu kesinlikle seçmeniz çok önemli. Buna dikkat edin. Burada sales tax tamamen boş kalıyor.
bunu doldurmamıza gerek yok. Bir bakalım. Burada return options var. Yani iade seçeceğiz. Bunun için kabul ediyoruz iadeyi. Şimdi bizi burada diyor ki kaç gün kabul ediyorsun? Şimdi biz 30 gün kim öder? Alıcı öder diyoruz. Tabii bunu illa kabul edeceksiniz diye bir şey yok ama satış olarak daha iyi olur. Bu alttaki international'ı seçmenize gerek yok. Çünkü biz Amerika içindeki insanlara veya İngiltere içindeki insanlara satış yaptığımız için bunu seçmiyoruz. Şimdi bu alttaki bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Buradan servisi seçeceğiz. Şu an ben servisi seçerken ekonomi seçeceğim. Yavaş olduğunu insanlar görsün diye. Ama birinci el ürünü yüklerken bunu değiştirebilirsiniz. Ekonomi shipping 1-10 gün diyorum. Burada kargo ücretini de $10 yapıyorum. Tabi siz bunu free shipping yaparsanız kargo ücreti almazsınız. Bu altta handling time var. Bu seçenek sizin kaç gün içinde kargoya verip ürünü göndereceğiniz seçeneği. Bunu 4 veya üzeri seçmeyin arkadaşlar. Bu eBay algoritmasında sizi geri atar. Bunun gibi çok detay var dediğim gibi. Bunlar diğer videonun konusu olacak. Şu an üstünden geçmiş olalım. Şimdi ben bu ürün için 3 gün giriyorum. Zaten satılmayacak. Shipping olarak international shipping'i kapatmış olduk. Bu şekilde. Burada aşağıda bir şeye dokunmuyoruz. Item location var. Arkadaşlar biz ikinci el ürün koyduğumuz için adresimiz neresiyse orası kalabilir. Ama siz bunu birinci el ürün yüklerken buradan change deyip buradan United States'i seçip buradan New York girebilirsiniz veya farklı eyalet girebilirsiniz. Ama şu an ben bunu Türkiye olarak kalmasını istiyorum. Bu aşağıda zaten reklam verme açık kalıyor. %7.4 reklam verebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi farklı bir videonun konusu olabilir. Bunu kapalı tutuyorum. En son list item derseniz bu ikinci el ürünü yükleyecektir. Ama bu ekrandan sonra bize tabii ki Payoneer hesabımızı eklememizi isteyecek. Evet, gördüğünüz gibi bize Payoneer hesabımızı bağlamamız için bir sayfa açmış oldu. Yani biz payments kısmından yapmak yerine direkt bu şekilde buradan eklersek daha iyi olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burada Payoneer hesabımızı bağlarken bizden ilk önce telefon numaramızı doğrulamamızı istiyor güvenlikten dolayı. Burada text mi diyorum. Arkadaşlar az önce şifreyi girdikten sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada bireysel hesapsak aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu aşamada bize diyor ki Payoneer hesabın var mı yoksa yeni bir tane yaratacak mısın diyor. Biz tabii ki Payoneer hesabımıza giriş yapacağız. Burayı tıklayıp burada bilgilerimiz zaten daha önceden yaptığımız için gelmiş oldu. Şimdi buna onay veriyoruz. Onaylandıktan sonra bu ekran karşımıza çıkacak. Ödeme alacağımız işte bilgilerimizi kontrol etmemizi istiyor. Bunu da devam ediyoruz buradan. Şimdi bu üçüncü aşamada bize ait bir kart eklememiz gerekiyor. Bunu istemesinin nedeni sizden Payoneer hesabından parayı çekemediği zaman bu hesaptan para çekecek. Yani fee ödemeleri veya iadeler bu banka hesabınızdan çekilmiş olacak. Burada herhangi bir kart girebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Banka kartı olur, kredi kartı olur. Hiçbir problem yok ama sizin adınıza olması gerekiyor. Arkadaşlar 3. aşamayı geçtik. Şu an 4. aşamadayız. Bu aşamada bilgileri sun diyoruz. Buna bastıktan sonra bilgilerimiz Payoneer tarafından onaylanıp bize gönderilecek. Şimdi buna basıyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi bilgileri sunmuş olduk. Türkçe'ye çevirelim hatta. Kayıt bilgileriniz gönderildi diyor. Bu onaylandıktan sonra bizim bu yüklediğimiz ikinci el onaylandıktan sonra yüklenmiş olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burası mesela sürekli Türkçe kalmasın. Çok görüyorum. Dropshipping yapan insanların çoğunu da görüyorum. Bu açıklama kısmında hani şu açayım orayı göstereceğim size. Şu açıklama kısmı var ya, description. Bu kısım çoğu arkadaşta Türkçe, yani Türk dropshipper olan insanlara baktığımda bura full Türkçe yazıyor. Bunun nedeni ürünü yüklerken sağ tık yapıp Türkçe diline çeviriyorlar. Burada Türkçe çevrildikten sonra ürünü yüklüyorlar. Yabancı insan Türkçe görüyor ve almıyor. Buna dikkat edelim lütfen. Hep İngilizce kullanmaya
özen gösterelim bu şekilde. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yukarıdaki bu bayrak sürekli sizde değişebilir. Hani bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra değişebilir. Bu tamamen sizin hesabınızla alakalı değil. Ürün nereye gönderilecek? Bunun konumu. Bu sürekli değiştirebilirsiniz. Bununla hiçbir sıkıntı yok. Bunu değiştiriyorum doğru sonuç vermesi açısından. Şimdi burada bir arama yaptıktan sonra siz karşınıza hani Türkiye'ye gönderilen ürünler çıkar sadece. Hani Amerika içinde Amerika'ya satan insanların ürünleri çıkmaz. Türkiye olduğu için. Bazen bu kaybolabiliyor. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek olarak bir tane bir şey yazıyorum. Şimdi burada shipping to var ya, burası sizde Türkiye olabilir. Buradan direkt değiştirebilirsiniz eğer bu bayrak işareti sizde yoksa. Şimdi bunu da hallettikten sonra bu Payoneer adresimiz yeni açtıysak 3-5 günü buluyor ama benim söylediğim gibi baştan açtıysanız 24 saatte veya 1 saatte onaylanmış oluyor. Bu yüzden Gmail'inizi sürekli kontrol edin. Ödemeye hazırsınız tarzı size sürekli mailler gönderiyorlar. Mesela şu an gördüğünüz gibi ne demiş? Neredeyse hazırsınız demiş. Size bir mail göndereceğiz demiş. O yüzden bunları sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Örnek olarak şu an gördüğünüz gibi bizden bilgiler istiyor. Bu bilgileri buradan onlara sunabiliriz. Bunları onayladıktan sonra 3-5 günü bulabilir. Daha sonra ikinci el ürünümüzü şurada göreceğiz arkadaşlar. Ya selling dersiniz. Buradan listing dersiniz. Buradan görüntüleyebilirsiniz. Ama bizim ürünümüz draft'ta olduğu için, yüklenmediği için sell kısmından göreceğiz. Ona basalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bizim geçen yüklediğimiz ama yükleyemediğimiz ürün var. Buna bastıktan sonra hani Payoneer doğrulandığını varsayıyorum sizde. Burada en aşağı indikten sonra arkadaşlar list item dedikten sonra yüklemiş oluyorsunuz. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek onu söyleyeyim. Şimdi bu ikinci el ürünü yüklüyoruz. Yükledikten sonra bir hafta boyunca tamamen çerez topluyoruz. Bu topladığımız çerezle birlikte yani şu an diyelim pazar günü ise bir hafta çerez topluyoruz. Diğer hafta pazar günü İlk birinci el ürünümüzü artık listeleyebiliriz. Birazdan onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Ve ürünleri şu şekilde arttırmanızı ben size öneriyorum. Diyelim bu hafta bir ürün yükledik ikinci el. Birinci el ürünü de bir hafta sonra bir tane ürün yükledik. Diğer yani ikinci hafta artık haftada 2 ürün yükleyebiliriz. Diğer üçüncü hafta ikişer arttırabiliriz. Yani 2 yüklediysek 4. Diğer hafta 4 yüklediysek 8, 8 yüklediysek 16 bu şekilde arttırırsak hiçbir sıkıntı çıkmaz. Az önce söylediğim aynısı bakın gördüğünüz gibi şu an yine Türkiye olmuş. Buradan sistemsel bir hata sanırım. Evet şimdi Amerika bayrağına döndü. Aşağı inelim. Videonun başında size söylediğim gibi belli bir limitlerimiz var. Yani sınırsız ürün yükleyemeyiz. Sınırsız fiyatta ürün de yükleyemeyiz. İlk başlangıçta bizim belli bir limitimiz var. Bu limitimiz 3 tane ürün satıp yükleyebiliyoruz ve en fazla $200 ürün satıp yükleyebiliyoruz. Yani diyelim bu $50 bir ürünse ben bunu koyarsam buradan bir tane eksilecek, 2 olacak. Bu da 50 ise 150 kalmış olacak. Bu limitler bittikten sonra eBay sizin limitlerinizi otomatik olarak zaten arttırıyor. O yüzden hiç sıkıntıya girmenize gerek yok. Siz ne kadar ilerliyorsanız eBay de o şekilde arttırıyor. Tabii ki başlangıç için söylüyorum. Hesap belli bir yere geldikten sonra limitsel sıkıntılar çıkabiliyor. Oraya zaten dediğim gibi daha sonra bunlara da değineceğim. Yukarıdaki 250 listeleme hakkı size her ay yenilenen bir sınır. Bunun bize söylediği şey şu. Ben sana aylık olarak 250 üründen listeleme ücreti almayacağım diyor. Yani sizin limitiniz olsa da olmasa da bu 250. Yani siz gelip 250 limitim vardı ben niye 3 tane ürün koyduğumda limitim doluyor gibi sorular geliyor. Ücret almıyor. Daha sonra bu Amerika pazarında 0.36 cent sizden bir ücret alıyor. Ama zaten limitlerimiz hani aylık olarak 250 ve 250'den fazla ürün koyamayacağımız için başlangıç için konuşuyorum. Bunun pek bir bize artısı yok. Sadece koyduğumuz ürünün ücretini ödemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da anladığımıza göre sıra eBay policy ayarlarımız. Bu ayarlar içinde neler var? Ödeme almamız var. Daha sonra ürünümüz bazen satın alındıktan sonra silinebiliyor. Bunları nasıl ayarlayacağımız var.
Bizim istemediğimiz bazı adresler var. Bu adresler okyanus adresleri, yani Amerika içinde olmayan ama Amerika'dan sayılan yerler var. Buradan sipariş gelince çoğu toptancı bizim bu adreslere ürünü göndermiyor. Bu yerleri kapatmamız gerekiyor. Onları da göstereceğim tek tek. Şimdi eBay polisi ayarlarımıza geçelim. Şimdi buraya Get Started diyoruz. Şimdi buradan 3 tane business policy ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu payment, iade ve shipping. Bunları ayarlamanıza gerek yok aslında ama her toptancıdan toptancıya değiştirmemiz gerekiyor bu ayarları ki birinde, örnek veriyorum, 4 günde giderken birinde 10 günde, birinde Çin'den giderken birisinde Amerika içinden gidebilir. O yüzden bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan Payment'ı zaten eBay'de ürünü sell dedikten sonra koyarken bunu görüntüleyebiliyorsunuz. O yüzden buna girmiyorum. Bir tane ödeme alma yöntemimiz var zaten Payoneer'la birlikte. Ben iade kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu iade kısmında Create Policy diyorum. Buradan iadeyi seçiyorum. Buradan örnek olarak birinci toptancımız Walmart'sa Walmart diyorum. Tabii ki bunu tamamen yazmayın. Görürler görmezler. Walmart diyelim. 30. Bu Policy Description kısmını müşteri görüyor. Buraya tabii ki doldurabilirsiniz. Şimdi Walmart Buyer böyle yazarsam Walmart alıcı öder 30 gün. Buradan bunları ayarlayabiliyoruz. Alıcı öder, satıcı öder. Bunları ayarlayabilirsiniz. International'ı açmanıza gerek yok. Zaten International'ı satmayacağız. Çünkü Amerika içinde toptancılarımız olduğu için International'a gerek duymuyoruz. İade polisini kaydediyorum. Her toptancıya farklı bir polisi yaratırsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi örnek olarak işte bunu yaptık ve bu default oldu. Siz buraya ürünü koyduğunuz zaman her zaman ilk başlangıçta bunu seçmiş olur. Buradan mesela yeni bir tane açıp Walmart diyelim. Yeni bir polisi yaratmış olalım. Buraya da aynı şekilde doldurabilirsiniz. Bu sefer 30 gün diyoruz. Satıcı öder. Yani ücretsiz nakliyeyi seçiyoruz. Çoğu bizim çalıştığımız toptancı 30 gün ücretsiz iade sunduğu için bize biz bunu seçebiliriz. Algoritma olarak bizim için daha iyi olur. Bunu da kaydediyorum. Bu şekilde her toptancıya ait farklı polisi yaratırsanız ileride yaşanacak sorunlara bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Şimdi shipping kısmına geçiyorum. Aynı şekilde buradan shipping'e tıklıyorum. Şimdi buradan örnek olarak bakıyorum. Ben Amazon'la çalışıyorsam hızlandırılmış nakliyelerden seçiyorum daha çok. Çünkü eBay algoritması şöyle çalışıyor. Şimdi bu şuralar zaten Amerika dışı oluyor. Bunları seçmeyeceğiz. Bakın en iyi polisi burasıdır. Ama burada da dikkat edin. Hani bu süreyi aşarsanız sıkıntıya girebilirsiniz. Çünkü bir günde kargo numarası girip sizin bu ürünü müşteriye sunmuş olmanız gerekiyor bunlarda. Ama eBay sizi bu one day servislerde daha öne atacaktır. Ama biz Amazon'la çalışsak bile bu hızlandırılmış nakliyeyi her zaman bunu seçiyoruz. Veya farklı diyelim Home Depot'la çalışıyorsak standart nakliyelerden seçiyorum. Bu standart shipping'i seçebilirsiniz. Daha yavaş toptancılarla çalışıyorsak ekonomi shipping'i seçebiliriz. Ben şimdi Amazon için bunu seçiyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir sürü kargo firması var ama bizim çalışacağımız belli başlı. Örnek olarak yavaş gidiyorsa ekonomi shipping bunu seçebilirsiniz. Standartsa direkt standart shipping'i, hızlandırılmışsa bunu seçebilirsiniz. Yani bu şekilde diğerlerini seçmenize gerek yok. Bunu seçiyorum. eBay'de öne çıkmak istiyorsak her zaman free shipping ile satmamız gerekiyor. Çünkü artık biliyorsunuz ki insanlar $1 bile kargo ücreti olunca free shipping olarak satılan ürünleri tercih ediyorlar. O yüzden biz bunu free shipping olarak seçiyoruz. Handling time dediğimiz olay şu. Siz bunu kaç günde kargoya verirsiniz ayarı. Yani biz bir satış geldi. Kaç gün sonra kargoya verip gönderildi olarak işaretleyip kargo numarası sunarız ayarı bu. Şunu da söyleyeyim, 4 veya daha fazlası olursa eBay bizi geriye atıyor.
O yüzden bizim maksimum 3 seçmemiz gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum şu an. 3 iyidir. Yani burada 3 gün oradan, 3 günde handling time'dan gelirse 6 iş gününde gönderilir. Daha iyi olur yani. Şimdi buradan policy name'i mesela diyelim ben kod yapıyorum. A diyelim buna. Free shipping 3 handling expedited. Şimdi bu policy name'i ürünü koyarken seçebiliyoruz. O yüzden böyle yazarsanız arkadaşlar hatırlarken daha çabuk hatırlayabilirsiniz. Burada international shipping'i açmıyoruz. Bunu hiç açmanıza gerek yok. Şimdi en aşağıda bizim kapatmamız gereken listeler var. Şimdi buradan neleri kapatacağız ona gelelim. Alaska, Hawaii zaten kapatıyoruz. Şimdi APO, FPO dediği şey military tarzı Amerika'daki askerlerin adresleri oluyor. Buraya çoğu toptancı göndermiyor. Yani bizim oradan sipariş gelirse biz bunu gönderememiş olacağız. O yüzden sıkıntıya gireceğiz. Şimdi bunu da kapatıyoruz. Bunlar zaten international fakat bunlar içinde Porto Rico var, Costa var, adalar var. Bunları kapatmamız gerekiyor. Ya siz gelip bunun hepsini kapatabilirsiniz veya show deyip. Şimdi ben size tamamen hepsini göstereceğim. Bunu kapatıyorum tamamen. Bu adalardan hiçbir şekilde bize sipariş gelmiyor. Şimdi buraya inelim. Mesela Costa Rica var. Bunu kapatabiliriz. Porto Rico var. Amazon Porto Rico'yu bazen gönderebiliyor ama biz çoğunlukla buralara göndermemeyi tercih ediyoruz. Sürprizle karşılaşmamak için. Şimdi bunu kapatabilirsiniz. Evet bakın burası da burayı komple kapatmamız gerekiyor. Şimdi bunu apply dedim. Bunu tüm hepsinde uygulamanız gerekiyor. Ama bu şu an default. Biz bunu default seçersek sürekli karşımıza ürün yüklerken bu policy çıkacak. O yüzden şu an save diyorum. Ama siz dediğim gibi arkadaşlar hangi toptancıyla hani farklı bir policy yaratırsanız o policy'yi içine girip bu söylediğim adaları falan kapatmanız gerekiyor. Yoksa oradan sipariş gelirse ve gönderemezseniz mağazanız kötü etkilenir. Şimdi account setting'de farklı bir ayarımız var, ona geçelim. Şimdi buradan arkadaşlar bir iade politikasını aktif etmemiz gerekiyor. Shipping ayarlarına giriyorum. Şimdi buradan açacağımız birkaç tane şey var. Örnek olarak müşteriden her zaman numara almayı yes dememiz gerekiyor. Bazen kargo ulaşamıyor. Kargo ulaşamadığı zamanlarda müşteriyi arıyorlar. Bu yüzden bu ayarı açtığınıza emin olun. Şimdi buradan bu ayarı Combined Payments var gördüğünüz gibi. Bu ayarı değiştirmemiz gerekiyor bizim. Şimdi bu tiki kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyelim sizden bir ürün aldı. Biz dropshipping yaptığımız için farklı toptancılar kullanıyoruz. Bu toptancılar hepsi aynı yerden çıkarmadığı için aynı kargo ile gitmiyor. O yüzden biz bu ayarı kapatmamız gerekiyor. Kaydettik bu ayarı da. Türkçe'de kullanmayalım arkadaşlar bunu. Şimdi tekrar account setting'e geliyoruz. Şimdi selling ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Burada iade ayarlarına giriyoruz. Şimdi burada bir şey ellememize gerek yok. Şimdi en aşağı gelip bu ayarı RMA number dediğimiz ayarı aktif etmemiz gerekiyor. Bunun aktif olmadı. Şu an oldu. Şimdi bunun aktif etmemizin nedeni biz diyelim bir tane ürün sattık ve iade geldi. Bize sormadan müşteri adresimize iade edebilir. Biz bunun önüne geçmek için bunu açıyoruz ve biz her müşteri için bir iade etiketi oluşturuyoruz. Bu ne demek? Yani biz size vereceğiz iade etiketini. O iade etiketiyle bize iade edin diyoruz. Ama siz bu ayarı açmazsanız müşteri satın alır. Satın aldıktan sonra iadede tıklar. İade dedikten sonra sizin adresiniz Türkiye. Hem sizi şikayet edebilir hem de Türkiye'yi yani nasıl kargolayacağını düşünebilir. Sonra size olumsuz feedback verebilir. O yüzden biz bunu açıyoruz. Yani başına gelen insanlar biliyorum. Çoğu insan hani bu ayarları göstermiyor. Bu ayarları olmadan dropshipping yapılmaz arkadaşlar. Tabi bu çeşitlendirilebilir ama benim tüm mağazalarımda kullandığım ayarlar bu şekilde. Şimdi diğer bir ayarımıza gelelim.
Şimdi tekrar Selling'e tıklayalım. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Multi Quantity Listings var. Şimdi bu ayarı açarsak biz şayet bizim ürünümüz out of stock olsa bile ilandan kalkmayacak. Bu ne işimize yarıyor? Şimdi hemen kısacık size göstereyim. Diyelim bu bizim ürünümüz. Şimdi gördüğünüz gibi 3498 tane satmış. Siz eğer bu ayarı açmamış olsaydınız bu ürün bir tane sattığı gibi gidecekti. Siz bir daha aynı listeyi tekrar listelemek zorunda kalacaktınız. Hem zamandan tasarruf edeceksiniz hem de bu kaç tane sattığı insanlara gözüktüğü için daha fazla satış yapabileceksiniz. Burası yani bunun olması müşteri açısından gerçekten önemli. Bunda ayarı açtığımıza göre polisi ayarlarımız bu şekildeydi. Diğer adıma geçelim. Arkadaşlar şimdiki adımımız ilk birinci el ürünümüz nasıl yüklenir? Hemen ona geçelim. Şimdi ben ürünü yüklerken nasıl ilerliyorum? Onu göstereceğim size. Örnek olarak Amazon üzerinden bir dropshipping yapmak için bir ürün yükleyeceğiz. Hemen amazon.com'a girelim. Bu ürün araştırması yaparken com.tr'ye girmeyin. Hani Türkiye'deki pazarı değil, com üzerinde Amerika'daki pazarı göreceğiz. Bir de bu adresi değiştirmemiz gerekiyor. Hemen şuradan apply diyorum. New York adresimiz gözüksün. Çünkü ücret bilecek, bizi yanıltacak. Ürün araştırmasını doğru yapamayız. Bir ürün bulduğumuzu varsayıyorum. Tabii ki bu ürün bulma videosu falan da gelecek. Şu an ilanın nasıl yükleneceğini size göstermiş olacağım şimdi. Ve markası olmayan bir ürün bakıyorum. Pet ürünlerine giriyorum. Markası çok olmayan örnek olarak bir ürün göstereceğim size. Bir tane ürün buldum. Ben bu ürüne karar verdim diyelim. Şimdi bu başlığın hepsini kopyalamamız gerekiyor. Çünkü bu Amazon eBay'den daha fazla başlıkta yer olmasına izin veriyor. Ama eBay sadece 80 karakter. Buradan köpek ve oyuncak diyorum kategoriye. Bu ürün mü diyor. Normalde bu ürün evet ama biz bu ürünü seçmeyeceğiz. Çünkü eğer seçerseniz bu katalog altında listeleme yapıyorsunuz. Yani markası olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Biz continue diyoruz. Devam ediyorum. Bu tamamen bir örnek arkadaşlar. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Size videonun başında söylediğim gibi kod vardı. Bu kodu does not apply diyebiliriz. Şimdi birinci el ürün yükleyeceğimiz için bu sefer condition new olacak. Şimdi ürünü yüklerken neye dikkat etmemiz gerekiyor onu söyleyeceğim. Biz bunu alıp sağ klik yapıp resmi farklı kaydet dersek yapıp yani mağazamıza yükleyebiliriz ama bu çok yanlış. İlk 3 ay gerçekten çok önemli. Hani ilk 3 aydan sonra eBay size biraz rahat davranıyor olabilir. Yani ilk 3 ay sizin tüm hareketlerinizi inceliyorlar arkadaşlar. O yüzden bunu size bir eklenti söyleyeceğim. Light shot. Hatta şöyle ben bunu bu şekilde alıp bu şekilde kaydedersem eBay benim nereden indirdiğimi bu fotoğrafı göremez. Hepsini varsayıyorum bu şekilde indirdik bilgisayarımıza. Hatta ne diye kaydettiğimi bilmediğim için buraya yüklüyorum. Aşağı iniyorum. Otomatik markası burada gelebilir. Siz bunu unbranded yapabilirsiniz. Çoğunlukla ilk 3 ay buna kesinlikle dikkat edelim. Daha sonra aşağı iniyorum. Ne kadar bunu işaretlerseniz diyelim plastik diyelim. Gördüğünüz gibi 58.000 kişinin önüne ben sizi göstereceğim diyor. Bu bizim için çok önemli. Buradaki hepsini doldurmaya bakalım. İlk birinci el ürün yüklerken ikinci el için şu an gerek yok ama birinci el ürünü yüklediğimiz için buna dikkat edelim. Daha sonra aşağı iniyorum. Suspend konusunda buraları da değineceğim. Ama şu an bu ayarı nasıl yapmamız gerekiyor? Yani açıklamayı nasıl çekeceğiz onu açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorum. Bunu ben böyle bu şekilde kopyalayıp eBay'e atarsam eBay bunun arkasında nereden yüklediğinizi görüntüleyebiliyor. Hatta şöyle örnek vereyim. Siz diyelim bu işi bilmeden ürün yüklüyorsunuz. Böyle kopyaladınız arkadaşlar. Bunu buraya attınız. Gördüğünüz gibi çok güzel. Düzenli bir şekilde geldi. Ama buraya gelirseniz kod yerine Amazon yazarsanız gördüğünüz gibi nereden çektiğinizi görüyor. Bu yüzden bunu kesinlikle bu şekilde yapmayın. Çoğu arkadaş suspend yedim diyor.
Hani açıklamasına bakıyorum. Yani bir sürü toptancıdan bu şekilde açıklamayı çekmiş. Fotoğraflı çekmiş. Veya fotoğraflı olmasına da gerek yok. Hani buradakileri çekseniz bile bazen eBay bunu görebiliyor. O yüzden biz ne yapacağız? Bunu öncelikle bir sileceğiz kesinlikle. Koda da bakalım. Kodu da sileceğiz. Bir yanlışlık olmasın. Şimdi bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra biz bunu internet tabanlı bir Word dosyasına yapıştırıp oradan geri kopyalamamız gerekiyor. Biz bunu bilgisayarımızda Word'e atarsak yine meta bilgileri silinmiyor. O yüzden Google Doküman yazıyorum arkadaşlar. Buradan Gmail hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Boş bir sayfa açalım. Şimdi bunu buraya attım. Şimdi bunu attıktan sonra buraya yüklersem kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hiçbir eşleşme yok. Ctrl F ile kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Yani siz buraya atsanız bile bu da çok geliyor. Toptancılarınızda böyle fotoğraflı bir açıklamalar olur. Siz bunu buraya atsanız bile eBay görebiliyor. Şimdi zaten sanırsam geliyor mu fotoğraf? Geliyormuş. Ama siz bu şekilde de olsa fotoğraflı açıklamalardan kaçınalım. Biz sadece yazı olarak atalım. Bunu hatta şunu da göstereyim size. Yanlış yazdım. Deviso.com. Şimdi gördüğünüz gibi bu get start dersek mesela görüyorsunuz buradan fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Buradan düzenlerseniz hem düzenli olur. Hatta şurayı böyle silebilirsiniz. Buraları kendinize göre ayarlarsınız. Ürünün başlığını düzenlersiniz. Daha sonra buraya gelip code view derseniz bu kodu kopyalayıp bu kod yerine yapıştırırsanız gördüğünüz gibi geliyor. Şu an tabi ben ayrıntıya girmedim. Daha sonra bunun videosunu da çekebiliriz ama üstünden geçecek olursam bu şekilde kopyalayabiliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için mesela suspend riskiniz daha azalmış oldu. Düzenlediğimizi varsayıyorum. Burası zaten format fixed price otomatik olarak gelecek. Diğer türlü zaten açık arttırma, onu kullanmıyoruz. Fixed price'ı seçelim. Aşağı indikten sonra bu price kısmı virgülle yazarsanız 2499 olarak algılar. O yüzden limit hatası verir. Nokta ile yazalım. Kısmı benim size önerim 1 olması. Çünkü çoğu insan bir tane görünce hemen almak istiyor. Yani son ürün olarak eBay insanların karşısına gösterebiliyor. O yüzden 1 kalması daha iyi olur. Şimdi bu best offer kısmı var arkadaşlar. Bunu bazen açabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra insanlar size diyelim bu ürün 25 dolar. Ama diyor ki ben 20 dolara satın almak istiyorum. Size bir teklif yolluyor. Siz kabul ederseniz müşteri alıyor. Bunu açabilirsiniz. Tamamen opsiyonel. Ben genelde bunu açık tutuyorum. Teklif veriyorlar. Hani kar marjımı yakalıyorsam kabul ediyorum bu teklifi. Aşağı inelim. Sales tax. Buraya bir şey yazmıyoruz. Aşağı geldikten sonra bu payment policy yaratmıştık. Bunu şu an bir sistemsel arıza olduğu için buradan tekrar yaratabilirsiniz. Şu an açılmıyor bende ama siz bunu düzeltebilirsiniz. Daha önce oluşturduğum shipping policy kısmı zaten vardı. Bunu seçiyoruz. Alttan polis kısmından hani satıcı mı öder, alıcı mı öder, hangisi ise bunu seçelim arkadaşlar. Daha sonra bunu change yapıp buradan Amerika'yı seçeceğiz. Buraya geldikten sonra buraya city boşluk state yazabilirsiniz. Yani bunu ne demek istiyorum onu söyleyeyim. Örnek olarak bir eyalet seçeceksiniz. New York'sa New York boşluk New York. Amerika içinde herhangi bir lokasyon seçmeniz lazım. Bu fark etmez ama formatı bu şekilde city boşluk state olacak şekilde yüklemeniz lazım. Burası şu an bende çıkmıyor. Reklam verebileceğimiz alan. Zaten yeni bir hesapsak burası çoğunlukla bizde açık olmuyor. Daha sonra list item dediğimiz zaman bu ürün yüklenmiş oluyor. Şu an bu yeni bir hesap olduğu için ve Payoneer hesabı daha onaylanmadığı için ben bunu list item desem bile ürünü yüklemeyecek. Arkadaşlar bu kısmı da hallettiğimize göre şimdi toptancıları nasıl buluruz ve nasıl satışa başlarız o dersimize geçelim. Şimdi size birkaç tane örnek göstereceğim. Şimdi öncelikle AutoDS bizim bir yazılımımız.
ürün koyma, ürün stoğu kontrol etme, satılan ürünü görme, tracking number'ları değiştirme gibi birçok özelliği var bu yazılımın. Ama biz ilk başlangıçta yeni bir hesapsak bunu almamamız gerekiyor. Çünkü ilk 3 ay eBay sizin hangi uygulamalara girdiğinizi, nereye hesabınızı bağladığınızı her şeyi görebiliyor. O yüzden biz burada sadece bunların supplier'larını kullanacağız. Yani toptancıları neler, onlara bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Amerika'da yapıyorsak buna tıklayalım. Çin'den ürün bakmak istiyorsak buna, United Kingdom, İngiltere'deysek buna, Almanya'daysak söylediği gibi bu toptancılara bakabiliriz. Biz Amerika içindeki, şu an benim örnek gösterdiğim Amerika içi. Şimdi buradaki toptancılar dropshipping yaptıkları toptancılar. Tabii ki bunların birkaçı yapamayız. Çünkü eBay'de satıyoruz. eBay'den dropshipping yapamıyoruz. Etsy'yi de tercih etmiyorum. Çünkü Etsy kişileştirilmiş ürünlerin daha fazla olduğu için bunların içine kart koyuyorlar. Bu yolladıkları kartla beraber nereden, hani Etsy mağazamız bu, siparişinizi aldığınız, beğendiyseniz bize feedback verin tarzı böyle bir kart koyuyorlar. Bu da zaten görünce eBay'de satıyor. Etsy ne alaka? O sıkıntıya girebilir. Ama diğer toptancılar, şöyle bakalım. Başlangıç için AliExpress önermem. Amazon olabilir. Bunu dikkat etmeniz gereken, az önce söylediğim, ürün yüklerken ve üzerine takip numaralarını çevirmeniz gerekiyor. Bu da diğer videoda, bunu da gösterebilirim. Ve şimdi bakalım. Walmart olabilir, Home Depot olabilir, Costco için kartınız olması gerekiyor. Bunu önermiyorum. Wayfair olabilir, Overstock olabilir, Lowe's olabilir. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü toptancı var. Sizin amacınız toptancı bulmaktan ziyade toptancının içinde satan ürün bulmak. Ya buna odaklandığınız zaman tüm bakış açınız değişiyor. Amazon'da bile olsa, yani farklı bir toptancı da olsa, oradaki ürün toptancıdan daha önemli. Yani Amazon'da bir ürün pahalı diye tüm ürünler Amazon'da pahalı olacak diye bir şey yok. Mesela Amazon'da bir ürün ucuz olur. Mesela Lowe's'ta daha pahalı olur. Tam tersi de olabilir. O yüzden toptancının içindeki ürün toptancıdan daha önemli. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi toptancıları buradan bulabilirsiniz. Çünkü neden? Dropshipping yapılan yazılımlar bunları kullanıyorsa demek ki bundan çoğu insan dropshipping yapıyor bu platformlardan. Şimdi diğer bir uygulamamıza girelim. Scogrid. Bu da aynı yazılım. Tabii ki biz bunu hani yazılımı kullanmadan supplier'larını görüntüleyeceğiz. Gördüğünüz gibi supplier'ları görüntülemek için oradan bastım. CMOS diyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü toptancı var. Şimdi bunlar çok olduğu için hani bazen kafanız karışabilir. Hani İngiltere'de yapanlar da yanında UK olanlar İngiltere pazarında. Bazılarına giriş yapılamayabilir. Mesela şimdi Home Depot örneğinden verecek olursam gördüğünüz gibi açılmıyor. Bunun sebebi, şu an biz Türkiye IP'si ile bağlandığımız için Amerika dışındaki kimse bağlanamıyor. Bunun için tabii ki eBay hesabınıza VPN ile yanlışlıkla girmeyin. Buradan yeni bir Google hesabı açabilirsiniz. Oradan kontrol edebilirsiniz. Veya Opera var. Opera'nın kendi VPN'i var. Amerika var. Oradan VPN açarsanız, yani tarayıcı içinden VPN açarsanız buraya entegre olmamış olur. O şekilde kontrol edebilirsiniz. Buradan bir sürü toptancı var. Dediğim gibi buraya bakıp daha sonra toptancıdan ziyade içindeki ürüne bakabilirsiniz. Şimdi toptancı işini de hallettiğimize göre satışa hazır hale gelmiş oluyoruz. Biraz video uzun oldu. Ben de yoruldum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunun için aklımda tutamam diye 2 sayfa bu şekilde böyle buralara not almıştım arkadaşlar. Yani şu an ben notlarıma bakıyorum, söylediğim neler var diye. Son olarak şunu söylemedim. Suspend olmamak için gerekenler nelerdir diye. Bunu söylemeyi unuttum. Ona da hemen gelelim. Arkadaşlar, birincisi ürün yüklerken size gösterdiğim o description kısmını değiştirmemiş olmanız. İkincisi, eBay'e ürün yüklerken bunu ekran görüntüsü almadan direkt bilgisayarınıza indirmeniz. Diğer bir detay, ürün diyelim siz 1-3 gün içinde gider dediniz ama ürün yavaş bir şekilde gidiyorsa, yani 1-10 gün içinde gidiyorsa bu sıkıntı. Ona dikkat etmeniz lazım. Daha sonra
TBA ile başlayan Amazon kodları var. Bu Amazon harici hiçbir platformda çalışmıyor. Yani siz onu izleyemiyorsunuz. Bu takip numaralarını çevirmiyorsanız. Daha sonra açılan case'ler olur. O case dediğimiz şey, müşteri size işte ürünümü almadım diye case açıyor. eBay araya giriyor. eBay araya girerse mağaza puanınız etkileniyor. Bunları kontrol etmiyorsanız, eBay'e ödeyeceğiniz fiilleri zamanında ödemiyorsanız, hızlı gidiyorsanız, yani hızlı gitmekten kastım nedir? Siz bir ürün koymuşsunuzdur. Hani bir haftada 50 tane satmışsınızdır. Yani fazla satmak da ilk etapta bizi riske sokabilir. Neden? eBay doğal olarak bize şunu söylüyor. Sen bir haftada hani ürünleri sattın. Sen bunları gönderecek misin, göndermeyecek misin diye bizi doğrulamaya sokabilir. Hesabımızı kısıtlandırabilir. Yani hesabı kısıtlandırılmış olsa bile bizim hesabımız, kesinlikle biz bunu da istemiyoruz. O yüzden her halükarda ilk 3 aya, daha sonra ilk 6 aya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çeşitli 3. parti yazılımlar kullanmamamız gerekiyor. Çünkü eBay bunları görüntüleyebiliyor. Diğer başka neye dikkat etmemiz gerekiyor? Müşteri ilişkilerinize dikkat ediyor eBay. Hani insanlar size yazıyor, siz insanlara geri yazıyor musunuz? Ona bakıyor. Yani kısaca bu söylediklerime dikkat ederseniz eBay sizin satış yapmanıza bir sıkıntı çıkarmaz. Şunu da söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi VPN'le girerseniz, VPS üzerinden girerseniz, ondan sonra diyelim siz bu hesabı açtınız. Açtıktan sonra telefonuna aplikasyonunu yüklediniz. Siz bu app üzerinden girip, herkese açık internet, Starbucks olur hani, veya okulunuzdaki internete girerseniz, bu girdikten sonra hesabınız oradaki kim suspend yemiş yememiş o kişilerle bağlanıyor, linkleniyor. Yani bir kişi Starbucks'ın Wi-Fi'sinde suspend yediyse sizin hesabınızda çok büyük riske girmiş oluyor. Yani o yüzden telefonunuza ilk 3 ay hiçbir şekilde uygulama yüklemenizi ve oradan girmenizi önermiyorum. Hani yanlışlık olur, bir şey olur. Ya hesabınız boşu boşuna suspend olmasın. Arkadaşlar kısaca suspend bu şekilde hallediliyor. Yani bu video için gerçekten hani gördüğünüz gibi kaç saattir, hatta siz bu videoyu izlemeden önce de ben buna hazırlık yapıyordum. Birkaç saattir de bu videoyu çekiyorum. Şimdi kar zarar nasıl yapacağız diyen arkadaşlar için bir tane ben Excel dosyası hazırladım. Hemen bunun kullanımını nasıl yapacağımıza geçelim. Bu söylediğim yöntemi satış yaptıktan sonra kar zararınızı hesaplarken veya ürün koymadan önce kaç dolara koyup kaç dolara koymayacağınızı açıklayacak bir Excel dosyamız var. O dosyada gördüğünüz gibi bu nasıl kullanılacağını ben buraya sizin için hazırladım. Şunu hemen kendi yerimden açayım ben bir. Şimdi ben buradan zaten nasıl kullanabileceğinizi anlattım. Buradan özet geçelim. Dosyadan kopyasını oluştur diyoruz. Eğer bunu demezseniz buradan zaten hani üzerinde oynama yapamazsınız. Yani buraya gelip tıklayıp kopyasını oluştur derseniz, şimdi kopya oluştur diyelim. Bunun üzerinde oynama yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya geldim. Ürün ismi barbekü. Home Depot 5'e alıp 10'a sattım. Kazancım 2.98 olarak gözüküyor. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Ona gelelim. Şimdi ben bunu genelde hani ortalama bir değer belirliyorum. Şimdi bir ürün Amazon'da 14.97 ise, yani 15 dolarsa, bunun üzerine eyalet vergisi ekleniyor. Bu ortalama %8 alıyoruz. Ben bunu nasıl olacağını şimdi göstereceğim. 14.98'i buraya alış fiyatımıza yazıyorum. Bu daha satış yapmadan önce hani ürünü koyarken kar zarar hesaplaması yaparken bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. İnternette olan calculator siteler var. Bunlara güvenmiyorum. Yani doğru hesaplamıyor. Hepsi doğru hesaplamaz ama yani ortalama bir değer istiyorsak bu şekilde hesaplayabiliriz. Örnek olarak 14.98 yazdım. Burada gördüğünüz gibi %8 ortalama bir fiyatını verdi. 16. Buraya girip 0.3 yazıyorum. Tekrar üzerine yazar. Siz buna bakmayın. Şu an bizim %8 yani eyalet vergisi eklendikten sonra bizim alabileceğimiz fiyat 16.03. Şimdi biz bunu 25 dolara sattığımızı varsayıyorum.
Bu satış fiyatını yazdıktan sonra bizim ortalama bir değer alabilmemiz için tax'i de yazmamız gerekiyor. O da ortalama %8, az önceki sattığımız miktar üzerinden de %8. O da 1.75 buraya yazıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi burada 4.17 karımız, yani 4 dolar 17 sent karımız gözüküyor. Ama biz bunu eyalet vergisi eklemeden, yani 14.97 olarak yazmış olsaydık 5.23, yani arada bir fark var. Bu farkı hesaplayabilmek için üzerine eyalet vergisi hesapladığımız fiyatı yazmamız lazım. Bazı eyaletlerde eyalet vergisi çıkmıyor. Çıkmayan ürünler zaten size ekstra bir kar yazılmış olur. Ama ortalama bir değer istiyorsanız bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunun Excel'e nasıl yazacağımızı örneklendirerek göstereyim. Şimdi bu ürünün ismi Dog Toys. Yazalım. Amazon. Alış fiyatımız 16.03. Satışımız 25 dolar. Karımız 4.17. Şimdi bunu yazdıktan sonra ben buraya hani özel olarak buraya ekledim. Bize satış yüzdesini söylüyor. Yani %16.67, %17'ye yakın kar marjıyla satmışız. Siz de bu şekilde hesaplama yaparsanız %90 doğru sonuç çıkartır. Bu da ay sonu sizin elinizde ne kaldı, ne geldi, ne gitti onu görmüş olursunuz. Mesela bu en altta bizim alış fiyatlarımızın toplamı, satış fiyatlarımızın toplamı da yazıyor ve toplam net karımız da yazıyor. Dediğim gibi bu calculator yerini hem ürünü koyduktan sonra hem de koymadan önce test etmek için kullanabiliriz. Ben bunu kullanıyorum. Yani %90 doğru sonuç çıkartıyor. Çünkü eBay kategoriden kategoriye fee oranları değişiyor. Biz bunu %12,55 aldık. Bir %1,55 international fee'miz var. Videonun başında bahsettiğim gibi VAT var. Bu da %18. En son yani bu hesaplamalardan sonra 4.17 bize karı kalıyor. Burayı da okuyabilirsiniz. Bu Excel dosyasında birazdan vereceğim site içinde görebileceksiniz. Şimdi hemen onu da geçelim. Arkadaşlar bir de bu videoda anlattığım tüm hepsinin bir yol haritasını çıkardım. Yol haritası da bu şekilde sağa doğru gidiyor. Bunu da aynı şekilde birazdan söylediğim site içinde indirebileceksiniz. Hemen o siteyi gösterelim. Benim kendime ait bir internet sitem var. Şu an yapım aşamasında olduğu için yani bu videoyu izliyorsanız bu şekilde olmayabilir. Ama bu paneli koymuş olacağım arkadaşlar. Şuradaki tarihler yanlış şu an yapım aşamasında olduğu için. Bu arada eBay eğitimimiz Ekim'in sonunda çıkacak. Bu ücretsiz, şu an anlattıklarıma ek sürekli güncel kalması, 7/24 ulaşabileceğiniz bir hat ve çeşitli faydaları olacak. Yine bu şekilde YouTube'dan da ücretsiz videolar çekmiş olacağım. Bu tamamen işini biraz daha ilerletmek isteyenler, profesyonel destek almak isteyenler için. Hem bu benim eğitimden indirimli yararlanmak için hem de az önceki 2 tane dosyayı indirebilmek için buraları doldurmanız gerekiyor. Bura tamamen ücretsiz arkadaşlar. Örnek olarak giriyorum buraya. Şimdi bu yol haritanıza şimdi ulaşına bastıktan sonra benim mailime bir dosya gelecek. Bu dosya içinde bir Excel dosyamız, bir de yol haritamız bulunuyor. Bir de söylemek istiyorum, bizim bir Telegram grubumuz var. Ona da bu şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Slash zaten linki koyacağım. eBay Dropshipping Turkey. Bu grup tamamen ücretsiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi duyurular yapıyorum. Ücretsiz olarak yaptığımız yayınları paylaşıyorum. Yayınımızı yaptığım linkleri buradan paylaşmışım arkadaşlar. Hesap denemeleri yaptık. Bu şekilde yararlı bilgileri paylaştım bir Telegram grubu. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Girebilirsiniz. Dediğim gibi internet sitemizi de ziyaret ederek internet sitemizdeki dosyaları da indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya güzel bir beğeni istiyorum. Bu verdiğiniz beğeniler inanın bana çok motive kaynağı oluyor. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup kanalımıza katılabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu video altında yazdığınız tüm yorumları okuyacağım ve cevap vermeye çalışacağım. Herkese şimdiden kolay gelsin.